Bu videoda yatırım dünyasında sıklıkla kullanılan terimlerden ayı ve boğa piyasasının ne olduğunu, genelde hangi piyasayı ifade ettiğini, yatırımcıların bu piyasalarda orta ve kısa vadeli nasıl yatırım yaptığı ve daha önceki yıllarda oluşmuş ayı ve boğa piyasalarını örneklerle açıklayacağız. Keyifli seyirler dileriz. Burada yeniyseniz abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. Böylelikle yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Herhalde yatırım yapma aşamasında olan birçok kişi piyasaları incelerken çevresinden veya okuduğu araştırma raporlarından, ekonomi, finans haberlerinden, röportajlardan, internet ve televizyondan birçok defa ayı veya boğa piyasaları kelimelerini duymuştur. Aslında bu terimler genelde hisse senedi piyasasını ifade etmek için kullanılsa da gayrimenkuller, tahviller, para birimleri ve emtialar gibi piyasaları da kapsamaktadır. Peki ayı piyasası dendiğinde ne anlamalıyız? Bu kelime aslında ayının avına saldırma şeklinden, yani pençesini yukarıdan aşağıya doğru indirmesinden esinlenilip piyasaların düşüşünü ifade etmek için kullanılır. Ayı piyasası denilmesi genelde hisse senedi fiyatlarının belli bir dönem, buna uzunca bir süre de diyebiliriz, düşüşünün ifade edilmesidir. Genelde ekonomik beklentilerin yatırımcılar arasında olumsuz olmasından kaynaklanır ve sürü psikolojisiyle insanlar elindeki hisse senetlerini satmaya başlarlar. Günümüzde de konuşulmaya başlanan resesyonu, yani ekonomik durgunlukları, Covid gibi salgın hastalıkları, savaşları, jeopolitik sıkıntıları ayı piyasasının nedenleri arasında sayabiliriz. Buna en iyi örneklerden bir tanesi de 2020 Mart ayında Covid-19 salgınının finansal piyasalara etkisini göstermesiyle ayı piyasasının oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani 2020 yılının Mart ayında birçok borsada hisse senedi fiyatları %20'den fazla düşmüştür. Peki yatırımcılar bu ayı piyasasında nasıl kazanç elde ederler? Konumuza geçmeden önce bu tarz videolardan daha fazla yapmamızı istiyorsanız aşağıya yorum yaptığınızdan emin olun. Evet, ayı piyasasında yatırımcılar açığa satış yaparak kazanç elde edebilirler. Nasıl mı? Eğer yatırımcı hisse senedi piyasasının düşeceğini öngörüyorsa, elinde olmayan ve düşeceğini öngördüğü hisse senedini yatırım aracı kurumundan ödünç alır. Buna bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki yatırımcı aracı kurumla anlaştı ve düşeceğini öngördüğü 70 TL fiyatlı hisse senedinden 1000 adet hisse ödünç aldı ve bunu piyasada sattı. Eğer yatırımcının öngörüsü doğru çıkarsa aldığı hissenin fiyatı düşer ve diyelim ki 40 TL'ye düştü. Yatırımcı 40 TL'den tekrar 1000 adet hisse alıp ödünç aldığı hisse senetlerini aracı kuruma geri verir. Burada yatırımcı açığa satış yöntemiyle 1000 adet hisseyi 70 TL'den alıp toplam 70.000 TL'den satıp tekrar aynı 1000 adet hisseyi 40 TL'den toplam 40.000 TL'den aldığından dolayı aradaki farktan 30.000 TL kazanç sağlamıştır. Peki ayı piyasasının tam tersi olan boğa piyasası dendiğinde ne anlamalıyız? Bu kelimede aslında boğanın avına saldırma şeklinden, yani boynuzlarını aşağıdan yukarıya doğru kaldırmasından esinlenip piyasaların yükselişini ifade etmek için kullanılır. Boğa piyasasında yatırımcılar açısından bir iyimserlik vardır. Yani ekonominin olumlu yönde ilerleyeceği kanısı yaygındır. Resesyonun tam tersi olan gayri safi yurt içi hasılanın güçlü olması, işsizlik oranlarının düşmesi gibi durumlar boğa piyasasının nedenleri arasında sayılabilir. Bu dönemde şirket karlarında da artışlar görülebilir. Dolayısıyla bu durum yatırımcıların hisse senetlerine olan taleplerini arttırır ve boğa piyasası oluşur. Peki boğa piyasasından yatırımcılar nasıl kazanç elde ederler? Bu piyasadan kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar yükselecek fiyatlardan yararlanmak için erken alım yapmalı ve fiyatlar yükseldiğinde satmalıdır. Yani dipten alım yapıp fiyatlar yükselip zirveye ulaştığında da satmalıdır. Buradaki durumda fiyatların ne zaman yükseleceğini ve ne zaman zirveye geleceği tam olarak kestirilemese de genelde erken alım yapanların maksimum düzeyde kazanç elde etme olasılıkları yüksektir.
Boğa piyasasına bir örnek verecek olursak 1995 ile 2000 yılları arasında Amerikan borsalarında boğa piyasalarından biri yaşanmış ve hisse senedi fiyatları küçük düşüşler yaşansa da genelde yükselmiştir. Bol kazançlı yatırımlarınız olması dileğiyle artık sizler de ayı ve boğa piyasasının ne olduğunu, nasıl yatırım yapıldığı hakkında genel bilgiye sahipsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna bastığınızdan ve paylaştığınızdan emin olun. Fininvest, finansal okuryazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını, yatırım danışmanlığı hizmetinin yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulduğunu, burada yer alan yorum ve tavsiyelerin ise genel nitelikte olduğunu, bu tavsiyelerin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğini, bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesinin beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabileceğini hatırlatırız.